Böyle havuzu falan olan bir yer burası. Kahvaltı dahil 3,5 dolar veriyorum günlüğüne. Bali'den herkese selamlar hocam. Bugün Bali Ubud bölgesini gezeceğiz. Şu arkada gördüğüm pirinç tarlalarıyla meşhur olan Bali Ubud bölgesindeyiz. Bali'nin Ubud bölgesi daha ekolojik, daha güzel bir yer olduğu için genelde insanlar buraya meditasyon, yoga yapmaya geliyorlar. Bir sürü yoga yerleri var, böyle meditasyon kursları falan var. Hani eğer ilgileniyorsanız abi Bali'nin Ubud bölgesinde meditasyon veya da yoga da yapabilirsiniz. Şu arkada gördüğünüz böyle biraz daha tapınağı andıran yer Bali'nin özel geleneksel evleri. Burada neredeyse çoğu ev, hatta hepsi böyle güzel motifli evlerde kalıyorlar. Onun için size Bali'nin sokaklarını göstereceğim, özellikle Ubud bölgesinin. Hem biraz kaldığım yerden size bahsederim. Hadi bakalım hostelin içinle başlayalım. Bali'nin geleneksel evleri çok garip abi. Bayağı böyle bir heykellerin olduğu, daha fazla Hinduizmin etkisinin olduğu bir yer burası. Onun için benim kaldığım hostelde bu akımdan etkilenmiş diyebilirim size. Kolonlarında, işte evin kendi dekorlarında güzel, renkli ve farklı heykeller görebilirsiniz. Burası abi çok güzel imkanların olduğu bir hostel. Fiyatına göre inanılmaz imkanlar diyebilirim. Hostelde abi hem kahvaltı dahil hem de havuz imkanı olduğu için buraya genellikle böyle abi sırt çantası, yani backpackers dediğimiz insanlar geliyor. Onun için hem insanlar tanışmak hem de böyle biraz daha sosyalleşmek için güzel bir ortam yaratmışlar. Ama hostelin en iyi yanı abi havuzu var. Yani 3,5 dolar veriyorsunuz bu hostelde kalmak için günlüğüne, kahvaltı dahil 4 kişi odayı paylaşıyorsunuz ve de böyle güzel bir havuzu var hostelin. Çok pahalı değil Bali. Hatta ucuz bile diyebilirim. Türkiye'den daha ucuz gibi gözüküyor. Şimdi abi ben bir kahvaltımı yapayım. Ondan sonra motora atlayıp şehir merkezine gidelim. Çok iyi değil mi abi kahvaltıya? Kahve, yumurta, tost, meyve bile koymuşlar adamlar. 3,5 dolar için mükemmel. Bali'de abi azıcık araştırırsanız mükemmel fırsatlar var. Hadi bakalım, bana afiyet olsun. Şehir merkezine geldik. Burası Bali Ubud'un şehir merkezi. Bayağı bizim kültürden ve benim bu zamana kadar gördüğüm kültürden çok farklı. Çünkü burada Bali'de özellikle Hinduizmin etkisi çok yüksek abi. Böyle sokakta yürürken böyle Hinduizmin etkisini abi çok rahat görebiliyorsunuz burada. Hello. Hello. Sanırım ama bir festival falan var herhalde, yani onun için bu kadar giyinmişler diye düşünüyorum. Çünkü normalde böyle bir şey yani yoktu, dün bu kadar yoktu. Kafasında bir şeyler taşıyan kadınların olduğu yöne doğru ilerledim. Burada böyle bir seremoni varmış, bir kutlama. Her 6 ayda bir yapılan Hinduizme özgü bir seremoni yapılıyormuş burada. Tam da denk geldik yani. Çok garip bir yer. Şimdi size ortamı göstereceğim. Beni almadılar hocam şort var diye. Normal pantolonla da kabul etmiyorlar. Burada şaron diye bir şey var abi. Böyle bir eşarp gibi bir şey bağlamanız gerekiyor. Tüm herkes burada, erkekler ve kadınlar, bu eşarptan bağlıyorlar abi. Ondan sonra gelip böyle seremoniye katılabiliyorsunuz. Odala. Yeah. Abi bu seremoninin adı Odala seremonisiymiş. İnsanlar sahip olduğu şeyleri, yani meyveleri, tütsüleri, çiçekleri Tanrı'ya tekrardan armağan etmek için 6 ayda bir kere buraya gelip abi böyle seremoni şeklinde dualarını ediyorlarmış. Seremoni bittikten sonra da abi herkes getirdiği meyveyi, çiçeği, tütsü evine götürüp kendi komşularıyla paylaşıyorlarmış. Şöyle bir kendi gelenekleri var burada İngilizce. Şimdi böyle çiçekleri ilk önce alınlarına koyuyorlar, ondan sonra saçlarına tekrardan takıyorlar. Çok değişik, güzel bir etkinlik.
dualarını bitirdikten sonra Hinduizm'deki din adamı böyle bir su hazırlıyormuş. Çocuklar da bu suyu kutsal su diye dua edenlerin üstüne serpiştiriyorlar abi. Burası abi seremoninin yemeklerinin yapıldığı yermiş. İnsanlar dua ettikten sonra geleneksel olarak sarı pilav ve tavuk yiyorlarmış burada. Böyle büyük kazanlarda yemekler yapıp hep beraber elleriyle yiyorlar. Muhtemelen Hinduizm'den gelen bir gelenekli olduğunu düşünüyorum. Normalde Endonezya %87'si Müslüman olan bir devlet ama Bali bölgesi özellikle Hinduizmin yoğun olduğu bir yer. O nedenle burada böyle bir mistik bir hava var ve de çok rahat bir şekilde Hinduizmin etkisini hem evlerde hem insanlarda görebiliyorsunuz. Şimdi abi biraz daha ara sokaklara gidip Bali Ubud'un geleneksel böyle tapınağa benzeyen evlerini göstereceğiz. Hadi bakalım. Ara sokaklara. Niye ben bu kadar çok sevdim onu anlatayım ilk önce. Çok dar sokakları var burada ama her dar sokağın içinde abi çok değişik Hindu kültürüne rastlayabiliyorsunuz. Bu nedenle abi Hinduizmin de etkisiyle çok değişik sokaklar ortaya çıkmış. Yani bayağı sokakta yürürken yanınızda böyle küçük Hindu tapınakları var. Hatta o kadar çok var ki bu Hindu tapınaklarından hosteller yapmışlar abi. Figürler çok ilginç. Yani Hindu figürleri Budizm figürlerinden çok daha farklı. Böyle Budizm'de sadece Buda heykeli var. Zaten Budizm bir felsefe olarak da bakılıyor. Hinduizm bayağı bir din, tanrıların birden fazla tanrının olduğu bir din. Budizm'de böyle bir etki yok. Orada bir tek Buda var yani. Abi öyle bir yer geldim ki dar sokakların arasından geçerken evlere girmek için böyle küçük tapınakların arasından giriyorsunuz. Ya bunların hepsi ev. Bunlar yaşıyorlar yani buradaki insanlar. Şuradan mesela içeri gireyim. Size içeriği göstereceğim. Adamların nasıl bir yerde yaşadığını gösteriyorum şimdi. Welcome God. Elephant is your welcome God. Okay. Abi ben buraya hangi eve girdiysem diyeyim size. Böyle kesinlikle bir tane şey beni karşılıyor. Fil. Abi fil de tabii işte 4 kollu falan bir fil tabii sizi karşılıyor. Kayadan oyulmuş. Bunun da nedeni karşılama tanrısıymış. Dediğim gibi Hinduizm'de bir sürü tanrı var. Karşılama tanrıları da bunların fil. Onun için burada bir eve girdiğinizde yani tapınak ve ev kombinine girdiğinizde sizi karşılayan ilk heykel bir fil. Ama domuzlar falan da var. Bakar mısınız ya? Batursara böyle bir yer. Böyle hostelden çıkıyorsunuz abi 5 dakika yürüyüş mesafesinde böyle bir yerdesiniz. Angkor Wat'ın yaşayan hali. Yani Kamboçya'da da böyle Angkor Wat falan çok güzeldi. Ama burada insanlar yaşıyor ya. Mükemmel bir yer. Aynı şekilde burası da öyledir muhtemelen. Köpek var oradan girmiyorum ama. Bunun içi de yani öyledir öyle düşünün. Aynı konsept aynı. Burada da. Ya ben buraya dün geldiğimde abi nasıl gezdim biliyor musun? Böyle geziyorum bak. Bir sağa bakıyorum bir sola bakıyorum. Mükemmel bir yer ya. Her yer tarih. Sokaklar tarih kokuyor. Altı tane Güneydoğu Asya ve Asya ülkesi gezdim bu zamana kadar seyahatimde. Ama böyle bir yer hiç görmedim. Onun için hem ben kendim heyecanlandım hem de bunları göstermek istiyorum ya.
Bakın buraya da giriyorum ve burada da welcoming adları hocam burada. Giriyorsunuz kapıdan. Tık. Fil sizi karşılıyor abi. Burası yaşadıkları yer, evleri yani. Şu arkada gördüğünüz yerde yaşıyorlar bildiğiniz. Genelde de evlerin içinde böyle tapınakları var. Tapınak olan kısım burası. Nasıl anlıyorsunuz dersen de hocam böyle ejderhalar bu tapınakların koruyucusu olarak kabul ediyor burada. Biri sol elini, diğeri de sağ elini üstüne almış. Sol el olan kötülüğü, sağ elde iyiliği ve güzelliği temsil ediyor. İkisi birlikte de bir denge oluşturuyor deniyor burada. Yani Hinduizm'de. Onun için böyle iki tane ejderhayı gördüğünüzde onların bu tapınağı koruduğunu düşündüklerini anlayabilirsiniz. Abi böyle bir yerde yaşadığınızı hayal etsenize. Önünüzde balıklar yüzüyor, karşınızda muz ağaçları, palmiye ağaçları, tavuklar koşturuyor falan etrafınızda. Bali, bilmiyorum daha sadece Ubud bölgesini gördüm. Dün geldiğim için buraya ama mükemmel bir yer ya. Böyle bir yer olamaz, şahane. Şaka gibi bir yer. Ubud çok büyük bir yer değil, zaten 2 tane ana caddesi var. Bu birinci, daha fazla böyle tapınakların olduğu bir yer diyeyim. İkincisi de biraz daha lüks yerlerin olduğu bir yer. Ama Bali pahalı bir yer değil abi. En azından Ubud bölgesi. Burada da bir yemek yemek isterseniz mesela normal bir restoranda yemek yemek isterseniz 3 dolarla 4 dolar arasında değişiyor yemeklerin fiyatları. 2 doları da bulabilirsiniz. Yani Filipinler kesinlikle çok daha pahalıydı. Ama burası o kadar pahalı değil. Ortalama bir pahalılıkta. Bakın böyle bir yer. Böyle hocam bir yer. Ubud'un en azından caddeleri.